Natureland Travel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolu Abant Gölü'ndeyiz. Gölü gezeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaş bunu Ücretmiş 21 lira. Var mı bozuk? Böyle vereyim. Kolay gelsin. Abant Gölü'ne giriş 21 lira. Biz bu yüzden 101 lira verdik. Hani sigara mantığı var ya, 1 lira bozuk para olmasın diye. Adam bize 5 tane 1 lira geri verdi. Herhalde tepki olsun diye. Neyse, şimdi Abant Gölü'ne girdik. Gölün etrafında bir tur atarak başlayacağız gezimize. Ondan sonra tanıtımlar yapacağız. Gölün etrafını komple arabayla gezebiliyoruz. Bu arada işgüzarlık yaptılar. HES koduyla girmemiz gerekiyordu. Sorduk da hani HES kodu lazım mı diye. Yok, parayı verseniz yeter dediler. Güzel bir karavan var. Karavanı görüyor musun Samet? Arkada yolu kapatmayalım. Karavan ve kamp piknik alanlar için uygun. Şu an ön bilgimiz bu. Daha önceden sadece ön bilgi araştırması yaptık. Kamp ve çadır alanları, oteller, piknik alanları var. Şimdi gezip buraları göreceğiz. Bakalım nereler varmış. Abant'taki ilk molamızı verdik. Abant'ta bir yürüyüş yolu fark ettik gölün içinde. Oraya girip deneyeceğiz, bakacağız nasıl diye. Hazırlıklarımızı yaptık, maskelerimizi taktık. Belki insanlarla sosyal mesafeye dikkat etmek için. Tabii yürüyüş yaparken maskeyi birazcık çıkarırız. Tabii sadece ikimiz varsak. Yürüyüşe başladık. Gördüğünüz gibi çöp kovası burada. Şaşırtan bir gelişme yaşıyoruz. Etraf gördüğünüz gibi çöp yok. Yani normalde böyle bir yürüyüş yolunun etrafında peçeteler ya da maskeler, su şişeleri, izmaritler olurdu. Ama şu an çok nezih ve temiz bir yerde yürüyoruz. Gayet güzel, ilk izlenimler olumlu. Çok güzel. Devamında bakalım ne olacak. Yani yürüyüş parkurda çok güzel tasarlanmış, çok güzel. Yani şu an biz yayla yürüyoruz ama insanların 2 şerit git gel yapabileceği şekilde tasarlanmış, bence gayet güzel. Duble yol olmuş. Evet, ve büyük ihtimalle burası şu an sazlık. Bu sazlık hani mevsimine göre, yağmur mevsiminde su yükseliyordur. Şu an yoksa bu kuru etraf bayağı. Göl biraz küçülmüş. Mevsimi değil herhalde şu anda. Abant Gölü'nün hemen yanındayız. Biz buraya gelirken bir takım kehanetlerle geldik. Dediler ki gölü uzun göl gibi mi oluyor, betonlaşıyor mu? Tabii ki belli anlamda betonlaşma falan var ama bence çok abartacak boyutta değil. Bu kehanette buradan arkadaşlara buradan söylüyorum ki uzun gölü görmediniz. Uzun gölü görseniz Bolu'nun uzun gölleşmediğini anlardınız. Bura gayet doğal saklanmış. Tesisler gayet ideal şekilde yapılmış. Betonlaşma bence ideal seviyede. Keşke biraz daha da olsa ayrı ama yani uzun gölle kıyaslanmaz. Bunu buradan söylemek istiyorum. Gayet güzel. Özellikle burayı temizleyen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Çevrede çöp görmedik desek yani çok az, nadir. Büyük ihtimal toplantıdan sonra atılanlardır ama yani çalışanlar çok iyi çalışıyor. Keşke millet de atmasa da bu çalışanlar burada bu kadar yorulmasa. Güzeldi. Bilmiyorum Serdar, yani senin için eğlenceli miydi bu? Şimdi şöyle ki bizim için Abant'a ilk defa gelip yeni gelenler Abant'ta ne bulacak, ne var Abant'ta, niye gelmeliyim gibi. Biz de Abant'a gelmeden fotoğraflara baktık.
Ve yorumlara baktığımızda dediği gibi betonlaşma vardı. Ama aslında bu betonlaşma tadında kalmış yürüyüş yolları, işte bisiklet parkurları, arabayla gezilecek yerler oranlı şekilde yapılmış. Tesisler, kafeler birbirinden uzak şekilde yapılmış. Bu da insanların rahatlıkla sosyal mesafeyle beraber piknik yapabileceğini söylüyor. Biraz sonraki gezdiğimiz videoda göreceksiniz ki birçok aktivasyon var bununla ilgili. Yazın yapılan su sporları, dışında at var, okçuluk var, atletizm var ve ayrı ayrı kamelyalar, restoranlar. Aslında yani farklı aile tiplerine göre bir sürü çeşitlilik var Abant'ta. Temizlik konusunda da gerçekten sürekli etrafta bir çalışma vardı. Hani hem bozulanı onarmak adına hem de temizlemek ve toparlamak adına. Bu konuda Abant'ı beğendik. Gittiğimiz bazı göllere göre ya çok ilkel kalan göller vardı. Yani ilgilenilmeyen, başıboş bırakılan göller vardı. Ya da çok aşırı turist bekleyen, hani özellikle bir zincir pizza şirketinin açılacağı kadar bir göl kuruyorlar. Yani Uzungöl'den bahsediyoruz. Uzungöl'de gittiğinizde Arapça tabelalar gibi biz Uzungöl'den artık gitmemek için farklı göller ararken böyle güzel bir gölü bulduk. Yani insanlar birbirinden çok uzakta ve çok güzel. Yani keşke herkes burada olsa sohbet etsek, hep beraber olsak diye. Şimdi Samet arkadaşımızın eklemek istediği bir şey varsa bekleyelim ve sizi gölün etrafıyla baş başa bırakalım. Eklenecek bir durum yok. Bence gelip görülmesi gereken göllerden biri. Gayet doğal ortam var. Etrafını araçla da gezebiliyorsunuz. Bisiklet kiralarsanız o da çok eğlenceli olabilir. Bence gayet doğal kalmış bir göl. Muhakkak hepinizin buraya gelmesini bekliyorum. Yani tüm gün durulabilir aslında. Yani biz şu anda Kesinlikle. gidecek olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani ister için çocuğunuzla, ailenizle, yaşlı da, genç de herkes de gelebilir ve tüm gün durulabilir. Yani burada sabah 8, akşam 8 ve çok iyi yapılabilir. Gündüzü gecesi ayrı güzel. Beğendik biz burayı. Yani Uzungöl'den sonra, Uzungöl bizim artık kanayan yaramız. Çok güzel oldu bence. Ben Abant. Yani beğendim. şöyle söylüyor. Uzungöl'ün de Abant Gölü gibi olması için dua edelim. Dua edelim. Yani evet, Abant Gölü'ydü. Hadi sizi Güzel videoyla baş başa bırakalım. Görüntülerle baş başa kalın. Natureland Travel kanalı olarak bugünkü Abant gezimizin sonuna geldik. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.